Merhaba sevgili hanımlar, Ayşe'nin Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün bu hırkanın yapılışını yapacağız. Şöyle iplerimiz size şöyle moli, pulina, şöyle abiyelik, pullu, payetli bir ip, abiye ip deniyor bu ipe hanımlar. Şöyle ip renk numaram 13 numara. Şöyle 145 metre ipimiz. 50 gramlıktırlar bunlar. Bunu kullandım. Bundan şöyle 8 taneden bu kaldı hanımlar. Şöyle anlatayım. 8 taneden bu kaldı. Bu da şu ikisini beraber kullanacağız. Böyle bir hırka için bu kadar gidiyor. Bu ipim de şöyle Nako Elite Baby. Bundan da 100 gramlık 7 tane kullandık. Şöyle ipimin renk numarasını vereyim. 4672 şöyle söyleyeyim 4672 ipimizin renk numarası bu Nako Elite Baby'nin anti peeling bir ip kullandım. Bundan 7 tane, bundan şöyle 8 tane olması gerekir hanımlar, böyle bir hırka için. Hırkam 42-44 beden için salaş bir hırka ben yaptım. Siz yapacağınız hırkaya göre değişir. Daha büyük beden yaparsanız tabii ki daha fazla ip gider. Daha küçük beden yaparsanız, daha düz bir şekil yaparsanız daha az ip gider. Şimdi ölçülerimi de size söyleyeyim hanımlar. Şöyle vurduğumda zaten kaç ilmek olduğunu onu sizinle paylaşacağım. Ben sadece şöyle mezureyle ölçmek istiyorum. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bunun ölçülerini vermek istiyorum. Şöyle bütün genişlik vereyim size önceden. Şöyle. Şöyle 65 santim genişliğimiz. 64 santim genişlik. Bütün olarak önler. Şöyle 32 santim. Şöyle bakın. Önler, her bir önü 32 santim genişliğinde. Şöyle lastikten şu şekil buradan ölçeceğim omuza kadar kaç santim. Şöyle bütün göremiyoruz. Ben şu kameramı ayarlayayım. Bu şekilde daha iyi hanımlar. Daha iyi gösterebiliyorum. Şöyle omuzdan, dikiş yerimizden lastiğe kadar 60, şöyle düzeltelim. Sonra yanılma pay olmasın. 64 santim o da. 64-65 santim hanımlar. Bakın şu kol altına kadar, kesime kadar kaç santim örmüşüz, onu da şöyle ölçeyim. 50 santim. 50 santim şöyle kol altına kadar 50 santim örmüşüz. Sonra kol yuvasını, oyuntusunu vermişiz. Şunun boyunu da şöyle, kol altı yuvası kaç santim örmüşüm, onu da sizinle paylaşmak istiyorum. 23 santim. Onu da şöyle bütün olarak 23 santim ölçmüşüm. Kolun bütününü şöyle uzunluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle lastikle beraber 46 santim, 47 santim, çünkü bir santimde dikiş payı da var. Şöyle 46-47 santim benim hırkamın hanımlar. Ölçülerim bu şekil hanımlar. Şimdi hırkamızın yapımına geçeceğiz. Beraber örmeye başlayacağız inşallah.
Evet hanımlar, şimdi hırkamızın arkasını şöyle ördüm. Bunu nasıl ördüğümü sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle 100 ilmekle başlıyoruz. Şöyle 50 çift ilmekle 100 ilmekle başladım. Lastiğini iplerim Nako Elite Baby. Renk numarası 4672. Şöyle 46-72 diyeyim. Şöyle abiye dediğimiz iplerden, pullu abiye ipte kullanacağım. Beraber ikisini beraber öreceğim hanımlar. Molly, Pulina, Molly, Pulina, No 13. İpimizin renk numarası da No 13. Şöyle ben lastiğimi 2 kat ördüm. Şişlerim de 5 numara. Ben 5 numara şiş kullanıyorum hanımlar. Siz daha gevşek isterseniz daha kalın ipte kullanabilirsiniz. Ben çünkü şöyle iplerim ikisini beraber kullanacağımız için baya bir kalın oluyor. Gördüğünüz gibi bir de Selanik ördüm. Ben lastiğimi de 2 katlı şöyle tek renkli iple yaptım. Pulsuz ipten yaptım. Onu da şöyle 2 ipimizi içinden çıkaralım. Şöyle kenara alıyoruz. Şimdi ben bunu da şöyle sizinle paylaşmak istiyorum hanımlar. İplerimi alayım. Ben şöyle kol altı kesimlerimi yaptım. Arkanın şöyle kaç tane çekin kesmişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 6 ilmek birden kesmişim. Ondan sonrasını tek tek kesiyoruz. Bize yetecek kadar kalana kadar. Zaten şöyle salaş bir hırka. Omuzlarından da şöyle ayırdım. Şöyle 4-5 sıra ördüm. Arkayı enseyi şöyle ayırdım. Örmedim. Şişin üstüne koydum. Zaten yakayı yapacağımız zaman önünden alacağımız için hiç ona gerek yok. Böyle bu şekilde şişin üstüne bırakırsanız sizin için kolaylık oluyor. Omuzlar da aynı şekilde. Omuzları bu şekilde birleştireceğim hanımlar. Kesim yapmayacağım. Bu şekilde ön tarafın omuzlarını da bu şekilde açık bırakacağım. Beraber onu da zaten göstereceğim. Nasıl birleştirdiğimi göstereceğim size. Şöyle bu şekilde ayırdım. Çok şu ensemiz çok ense kökümüze girmesin diye daha biraz geride kalması için şöyle 4-5 sıra ördüm. O sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi şişlerimi alıyorum. Bunu da şöyle 2 tane iple örüyorum. Çünkü bir tane ip birse iple olursa çok ince olur hanımlar. 2 tane ipi birleştiriyorum. O şekil sadece lastik için. Şu 2 ipi lastikte şöyle tek renk pulsuz kullandım lastiği. Onun için üst kısmı iple olduğu için kalın oluyor. Bu tek iple olursa çok ince olur, güzel durmaz. Onun için şöyle 2 katlı iple öreceğiz lastiğimizi. Lastiğimizi ördükten sonra zaten bir ipimizi koparacağız. Diğer ipimizi de zaten şu abiye ipten devam edeceğiz. Şöyle ben bu şekilde başlıyorum. Tek şiş üzerinden ilmeklerimi attım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ön için hanımlar. Hırkamızın önünü bu şekilde bir buradan içinden giriyorum, bir buradan 38 ilmek öreceğim. Bizim yakamız sonradan şu ön patlı dediğimiz şekli, onu sonradan hepsini bitirdikten sonra yapacağım için şöyle 19 ilmek 19 çift 38 ilmekle başlıyorum ve o şekilde devam edeceğim. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum ve geliyorum. Evet hanımlar, şöyle 38 ilmeğimi attım. Şöyle bir düğüm atıp
Şu ipimi biraz fazla bıraktım. Dikim için bakın burada da şöyle biraz daha fazla bırakıyorum. Şu yanları dikebilmemiz için şöyle en azından şu kenarlardan düğüm falan olmasın. İp bağlamayalım diyerekten biraz fazla bırakıyorum. Ve şöyle bir ters bir düz şeklinde örmeye başlıyoruz. Bakın ipimiz iki katlı hanımlar. İki katlı iple örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz örüyorum, bir ters örüyorum. Bu şekilde sıramızı sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Burada olduğu gibi bakın. Bir ters, bir düz lastiğimiz. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, sıramı tamamladım geldim. Şimdi burada sadece başlangıç olduğu için alt sıra olduğu için ilk sırayı ördük. Burada ilk ilmeğimi örmeden şöyle ipimi arkadan öne alıyorum. Ters örüyorum. Baştaki düz. Şöyle ters örüyorum. Bir tersi ters, düzü düz. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Bu şekilde öreceğim hanımlar. Tersi ters öreceğiz. Düzü düz öreceğiz. Lastiğimizi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Lastiğimiz kaç santim? Şöyle ölçeyim. 6 santim lastiğimi öreceğim. Sonra gelip beraber Selanik'imize başlayacağız. Selanik modelimizi şöyle abiye ipimizi bağlayacağız ve başlayacağız. Ben bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Evet hanımlar, şöyle lastiğimi ördüm. Şöyle dar durduğuna bakmayın. O da açılacak. Şöyle. Zaten şöyle şu önden pat dediğimiz ön patı lastiği bitirdikten sonra hepsini bir alacağım. Onu ayrı bir şekilde öreceğiz. Onu da dediğim gibi bakın şöyle lastiğimi bir yaptım. Şimdi şu ipimi koparacağım. Bütün olan ipimle devam edeceğim. Bunu kopardım. Bununla işim bitti. Diğer ipimi devam ettiriyorum hanımlar. Bütün olan yumağımı devam edeceğim. Şimdi o bakın burada şu abiye ipimizi, payetli ipimizi şöyle bağlıyoruz. Ve artık şu ikisini birlikte örmeye devam edeceğiz. Şöyle bir düğüm attım. Şöyle getirelim. Şu kopardığımız ipimizi ayırıyoruz şöyle. Onu örmüyoruz, dikerken onu arada sabitleri sıkıştırıp geçeceğiz. Şimdi şöyle Selanik modeline geçiyorum. Onu nasıl örüyorum? Şu baştaki ilmeğimi şöyle bu sefer şöyle bunu açmak istiyorum hanımlar. İpimi biraz daha geriye götürüyorum. Niçin? Şu ipimizle abiye ipimizle beraber örülmesi için, çünkü bakın şu kopardığımız ipimizi ayırıyoruz. Bunu bu şekilde örüyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alacağız ya. Şu bakın pullu ipimiz, payetli pullu ipimizle
diğerini bir alıyorum. Bakın şöyle üstüne atlıyorum. Ters olanı. Şu kopardığımız ipimizi ayırıp örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Üstüne ip dolayıp alıyorum. Düzümü örüyorum. Tersimi şöyle bakın üstüne atıp örüyorum. Düz olanı örüyorum. Tersi üstüne ip atlayıp bırakıyorum örmeden. Düzümü örüyorum. Tersimi örmeden alıyorum. Düzü ördüm. Tersi örmeden aldım. Ben burada herhangi bir arttırma yapmıyorum hanımlar. Siz isterseniz arttırabilirsiniz. Eğer daha geniş istiyorsanız arttırabilirsiniz. Bakın bu şekilde düzümü örüyorum. Tersimi örmeden alıyorum. Düzü ördüm. Tersi örmeden aldım. Düzü ördüm. Tersim örmeden alıyorum. İpim hep arka tarafta. Düzü örüyorum. Tersi bakın ipimi doluyorum. Örmeden bıraktım. Tersi bakın ipimi attım üstüne örmeden bırakıyorum. Diğer şişe bırakıyorum. Bırakıyorum derken onu sökmeyin. Örüyorum. Sondakini şöyle örüyorum. Onu baştakini örmeden aldım. Bakın önündeki ters. Onu bakın ip doluyorum. Örmeden aldım. Düzümü üstünde iple beraber örüyorum. Tersin üstüne ip atlıyorum. Örmeden alıyorum. Düzümün üstüne bakın şöyle ipi atlamıştık ya diğer sırada. İkisini beraber örüyorum. Düzümü örmeden ip atıp atlıyorum. Düzünü örüyorum. Düzümüzü iki iple beraber örüyoruz. Bakın hanımlar şu üstüne attığımız iple ilmeğimizi beraber örüyoruz. Diğer sırada bakın burada şimdi örmüyoruz ya ipi atlıyoruz. Sonraki sırada bunun gibi ikisini bir öreceğiz. Örmeden alıyorum ipimi doluyorum. Düzümü üstüne attığımız iple beraber örüyoruz. Tersi örmeden ipimi dolayıp alıyorum. Düzümü bakın şöyle göstereyim. İki iple beraber alıyorum. Tersi ipimi doluyorum, bırakıyorum, örmeden alıyorum. Diğer şişe düzümü iki ipimi beraber alıyorum. Bakın beraber örüyorum. Tersin üstüne, şişimin üstüne ipimi şöyle doluyorum. Tersimi diğer şişe aktarıyorum örmeden. Düzümü bakın üstüne diğer sırada bir önceki sırada doladığımız iple beraber örüyoruz. Selanik bu şekilde ben örüyorum. Çok da kolay, çok da şık bir model. Selanik modası geçmeyen bir model. Hırkalarda bu hırkaya da gerçekten çok güzel yakışıyor. İpimi öne alıyorum ve ters olarak bunu örüyorum. Kenar ilmeğim olduğu için. Bakın bunu şimdi düz bir şekilde ilmeğimin üstüne aldım. Bu önümdeki ters. Bakın şöyle ipimi doluyorum bırakıyorum. Düzümü ipin üstüne doladım. İple beraber örüyorum. Tersimi üstüne şişimin üstüne doluyorum bırakıyorum diğer şişe. Düzümü iki ipini beraber örüyorum. Bakın şu üstüne doladığımız iple beraber örüyoruz. Tersin üstüne ilmeğimi üstüne ip dolayıp bırakıyorum. İkisini bir örüyorum. Bakın şöyle ipimi şişime dolayıp şöyle bu şekilde örüyoruz. Düzümü iki ilmeğimi şöyle iki ipimi bir örüyorum. İlmeğimle üstüne doladığımız ipimizle beraber örüyoruz.
Üstüne ip doluyorum. Tersimin, düzümün ip ile beraber üstüne doladığımız bu iple beraber örüyoruz. Tersi düz şekil. Şöyle öne alıyorum. Ters örüyorum. Bakın iki ipimi beraber örüyorum. Bu şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Bakın yine önümdeki ters. Bunu örmeden alıyorum. Şöyle doluyorum, bırakıyorum, örmüyorum. Düzümü iki ipimi üstüne doladım iple beraber örüyorum. Tersin üstüne ipimi atladım, örmeden bıraktım. Diğer şişe beraber örüyorum. Terse ipimi doluyorum, diğer şişe bırakıyorum. Bunu beraber şöyle iki ilmeği beraber örüyorum. İki ilmek değil, üstüne doladığımız iple beraber. Bunu bu şekilde öreceğim. Burada yaka kesimi olmuyor hanımlar, bu modelde, benim yaptığım modelde yakamız düz bir şekilde çıkıyoruz. Kol altına gelene kadar örmeye devam edeceğim. Diğer yaka önü de yapacağım aynı şekilde. Ve kolun lastiğini de yapacağım. Kolumun lastiği hanımlar yine 38 ilmekten oluşacak. Aynı şekilde ilmek sayısı, ben şöyle dar bir geniş ve dar bir kol lastiği istiyorum. Onun için şöyle 9,5 santim kadar lastiğimi öreceğim ve sayılar aynı. Şöyle 38 ilmek. 38 ilmek öreceğim ve 9,5 santim ördükten sonra beraber kolda şöyle yanlarda artırma yapacağım. Onu da beraber yapacağız hanımlar. Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle kol altına gelene kadar. Evet hanımlar, şöyle hırkamızın her iki önünü de yaptım. Şöyle burası bizim, şu lastiğin düz kısmı bizim ön yüzü oluyor. Hırkamızın ön yüzü oluyor. Şu da şöyle tırtıklı olan arka yüzü. Şimdi hırkamızın arkasını, ön yüzü arkaya gelecek şekilde koyduk. Şöyle göstereyim. Serdik onu. Şöyle önleri üstüne katıyoruz. Ön yüzü bize doğru. Her iki tarafında ön yüzü bize doğru hanımlar. Bu şekilde kol altı belirliyoruz. Şöyle bakın. Burada kol altı keseceğiz. Bakın arkamızın arkasını, kol altını kesmiştik. Şimdi önlerin, bunu da burada, bunun şu ön döş dediğiniz, ön dediğiniz orayı yaka kesimi yapmayacağız hanımlar. Düz bir şekilde bunu çıkaracağız. Şu ön patını sonradan bitirip diktikten sonra hepsini beraber şu misinalı şişe takıp öreceğiz. Onu da göstereceğim. Ben şimdi kol altı kesimi yapacağım. Şurada kol altı kesimimizi yapacağız. Şöyle şişim misinalı ipimi kendime doğru alıyorum. İkisini bir şöyle örüyorum. Bir şişe taktım. 2 3 4 5 ve de 6. Şöyle hanımlar, ben arka kol altları da aynı şekilde 6 tane kesim yapmıştım. Şimdi bunu da bu şekilde kesimimi yaptım. Şimdi normal öreceğiz. Gidip döneceğim. Buraya gelince beraber yine kesim yapacağım kol altından. Kaç ilmek kalana kadar hanımlar? 29 ilmek kalana kadar keseceğiz. Şu omuzlara denk gelecek şekilde, bakın şöyle omuzumuzu ben kesmedim, ben burayı kesmedim. İlmeklerim açık bir şekilde, önlerin omuzlarını da kapatmayacağım. Bu şekilde beraber sonra hırkamız bittikten sonra kolları da ördükten sonra hep beraber onu nasıl dikiyorum onu da beraber göstereceğim size. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30'muş hatta. Yanlış mı saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane ilmeğimiz. Tabii ki yapacağınız şeye göre, genişliğe göre, o kişinin omuzuna göre de yapacağınızı böyle salaş bir hırka örecekseniz o şekilde olur. Şimdi 30 ilmeğim alana kadar burada kesime her seferinde bir tane keseceğim. Şimdi gidip döneyim. Burada kesime gelince beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldim. Şöyle bakın 2 ilmeğimi bir örüyorum. İpimi arkaya alıyorum ve modelimi örmeye devam ediyorum. Bu şekilde bir sıra daha, bir ilmek daha keseceğiz. 30 ilmeğimiz kalmış olacak. O şekilde örmeye devam edeceğim hanımlar. Ben şimdi yine gidip geleyim. Devam. Bu şekilde artık bir ilmek, şu ilmeğimi de keseceğim. Artık burada kesim yapmayacağım. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Burada olduğu gibi şöyle arka kolu göstermek istiyorum. Bu hizaya gelene kadar bakın. Bu hizaya gelene kadar böyle düz bir şekilde keseceğim. Kesme bittikte kesmeyeceğim, pardon. Bir ilmek daha kesip artık kesimi bitireceğim. Düz bir şekilde bu hizaya kadar örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle, bu bizim sağ ön. Bu bizim sağ ön. Şimdi solu keseceğim. Bakın hanımlar, bu da sol. Bakın o da düzü bizim tarafımızda. Ve şöyle solum benim sağıma gelecek. Benim sağımdan kesiyorum ama sol taraf. Bakın şöyle göstereyim. Arkanın üstünde ikisi karşı karşıya şöyle bırakırsınız. Bakın bunu burada kestik. Bunu da buradan kesiyoruz. Yine aynı şekilde 6 tane ilmek. Burada 6 ilmeğimi kesiyorum bir seferde. Şöyle bir seferde derken böyle bir diğer ilm şişme alıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu şekilde örmeye devam edeceğim. Bunda yine 2 sıra şöyle 2 ilmek sonradan her bir sırada bir ilmek keseceğim ve düz örmeye devam edeceğim. Burada ilmeklerimizi 30 tane ilmeğimiz kalacak. Onları kapatmayacağız. Dediğim gibi onları o şekilde birleştireceğim omuzdakilerini. Ben şimdi bunları örmeye devam ediyorum. Bitirdikten bu şekilde şimdi kollara geçeceğiz. Bitirdikten sonra kollara geçeceğiz. Evet hanımlar, şöyle şimdi kolumuzun yapımına geçiyoruz. Kolumuzu şöyle lastiğim 28 ilmekten oluşuyor ve şöyle 9,5 santim genişliğinde 38 ilmek hanımlar. Şimdi 2 katlı ipten ördük. İpimin birini koparttım. Şöyle abiye dediğimiz pullu ipimizi, payetli ipimizi bağladım. Şimdi şöyle son ördüğüm ilmeğimi açıyorum. Şu payetli ipimi şöyle biraz daha geriye alıyorum. Çünkü ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz ya hanımlar. Bu şekilde onu da sizinle paylaşmak istiyorum. İkisini bir şöyle alıp son ilmeğimi şöyle payetli iple örüyorum. Şimdi burada kolumuzda artırma yapacağız. Artırmayı şu dışta, şu iki tarafta da burada bu şekilde bir tane
ilmek arttırarak başlıyorum. İşin aslında bunu yapmayabilirdim. Onu unuttum. İlmeği arttıracağımı. Onu şöyle söküp normal örmek istiyorum hanımlar. Evet hanımlar, bunu söktüm. Normal payetsiz ördüm. İpimi şöyle parmağıma doluyorum. Bir tane arttırma yapıyorum. Bu bizim hırkamızın kolu hanımlar. Arttırmamı yaptıktan sonra şöyle, burası ters düz olduğu için baştakini ters örüyorum. Ondan sonraki düz. Ters örüyorum. İpimi arkaya atıyorum. Normal örüyorum. Buna ipimi dolayıp tersini örüyorum. Düzümü düz örüyorum. Burası Selanik başlangıcı hanımlar. Tersin üzerine ip atıp bırakıyorum. Düzümü örüyorum. Düzü düz örüyorum. Tersin üzerine ip dolayıp örüyorum. Sonuna kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Bakın, tersi örmeden diğer şişe geçirip üzerine ip atlayıp geçiriyorum. Düzü örüyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğim şöyle ters. Bunu düz bir şekilde örüyorum. Çünkü sıra sonu. Şimdi yine buraya bir tane ilmek arttırıyorum. Sıra sonuna hanımlar. İlmeğimi arttırdım. Bakın, bu düz, önümdekini ters örüyorum. Arttırdığım için bunu örmem gerek. Ters ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Önümdeki ilmek düz düz örüyorum. Diğer ilmeğin üstüne ip dolayıp şöyle örüyorum. Düzü düz, tersin üzerine ilmek atıp diğer şişe geçiriyorum. Kolumuz şöyle 44 ilmek olacak hanımlar. Şimdi 38 ilmek şöyle düzü düz örüyorum. Tersin üzerine ilmek alıp diğer şişe geçiriyorum. Bakın, bunlar iki tane ip üzerine, şişin üzerine doladığımız iple beraber örüyoruz. Ben şimdi yine sıra sonuna kadar öreyim. Orada yine arttırmaya beraber yapacağız. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Bakın, son iki ilmeğim tersin üzerine atlıyorum. Örmeden alıyorum. Düzümü düz bir şekilde örüyorum. Şimdi burada yine arttırma yapacağız. Her sıra başında, sıra sonunda arttırma yapıyoruz. Şöyle yine bir tane arttırma yapıyorum. Bunu düz bir şekilde örüyorum. Çünkü yanındaki ters. Tersimi örmeden diğer şişe geçirdim. İpimi üstüne doluyorum. Örüyorum. Bakın, tersin üzerine ip atlayıp diğer ilmeğe geçiyorum. Düzümü örüyorum. Bu doladığımız iple beraber, bakın, beraber düzümüzü örüyoruz. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar örmeye devam ediyorum. Aynı şekilde sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Önümdeki ilmek ters. Üstüne atlıyorum. Diğer ilmeği geçiyorum. İlmeğim düz, son ilmeğim düz düz örüyorum. Ve yine burada bir arttırma yapıyorum. Bu şekilde, bakın, düz bir şekilde örüyorum. Arttırdığımız için arttırma yaptığımızda ilk ilmeğimizi örüyoruz. Örmesek olmaz. Ve hemen yanındaki ters üstüne atlayıp diğer şişe geçiriyorum. Örmüyorum. Önümdeki düz örüyorum. Tersi örmeden düzü örüyorum. Tersi örmeden diğer şişe üstüne ip alıp diğer şişe geçiriyorum. Dediğim gibi 44 ilmek olana kadar yapıyoruz. Her bir tarafta bir tane daha artırmamız gerekir. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle sıra sonuna geldim. Önümdeki ters ipi üstüne doluyorum, alıyorum. Bir sonraki düz örüyorum.
İpimi kendi tarafıma alıyorum. Sonundaki ters örüyorum. Ve son bir artırma, bir burada bir burada artırıp artırmayı bitireceğim hanımlar. İpimi doluyorum, artırıyorum ve bunu ters örüyorum. Ona dikkat etmemiz gereken, yanındaki düzse ters öreceksiniz, artırdınız, tersse düz öreceksiniz. Ona dikkat ederseniz o kadar. İpimizi doluyoruz, tersin üzerine örüyoruz. Örmeden alıyoruz. Düzü örüyorum, tersi örmeden ip dolayıp alıyorum. Çok da kolay bir model, çok da şık bir model, modası geçmeyen bir model, Selanik modeli. Sıra sonunda yine bir tane artırmam, öbür sonda da olacak ve artırma bitecek hanımlar. Ben şimdi yine sonuna kadar örmeye devam edeyim. Evet hanımlar, sıra sonuna geldim. Önümdeki düz ip ile beraber örüyorum. Sonundaki ters ipimi kendi tarafıma alıp şöyle ters örüyorum. Ve son bir artırma yapıyorum. Burada bir tane artırmamız oldu. Şöyle ve 44 ilmek olmuş oluyor. 38 ilmekle lastiğimizi ördük. Şu iki tarafta da şöyle 8 tane ilmek, 6 mı? 6 tane ilmek var. 3 burada, 3 burada artırmış olduk. Şimdi bunu ters örüyorum. Önündeki bir sonraki düz çünkü. İpimi arkaya alıyorum, düz örüyorum. Tersin üzerine ip dolayıp diğer şişe geçiriyorum. Düzümü düz örüyorum. Terse ip dolayıp ben daha önce diğer kolu ördüm hanımlar. Şimdi bu şekilde onu sizinle paylaşmak istiyorum. Artık artırmamız olmayacak. Şöyle göstereyim size. Bakın kolumuz bu şekilde geniş salaş bir kol. Bakın burada artırmamı şurada yaptığım için bu şekil çok da güzel oldu. Şu iplerimi kestiğim için diğer pullu abiyeli ipi eklediğimiz için şöyle ipler var. Diktiğim zaman onları da zaten orada kaybedeceğim için daha sağlam olur. Onun için şimdi ben karışmıyorum ona. Dikişte onları yok edeceğim. Kolumuz bu kadar hanımlar. Kolumuz, bunu bitirdim, kestim. Omuzlarımız geniş, düşük omuzlu bir hırka yapıyorum. Onun için kolum daha kısa. Kolumda herhangi bir kesim yok. Düz bir şekilde bakın yapıp bitirdim. Herhangi bir kesim yok. Sadece şöyle geçirmeli. Dikeceğiz bu şekilde. Herhangi bir kesim yapmadım. Çünkü omuzlar baya düşük. Düşük geldiği için bunu bu şekilde yaptım. Ben şimdi bu kolumu da bu şekilde yapıp bitireceğim. Hepsini bitirdikten sonra dikimiyle yakasıyla hepsi beraber yapmaya devam edeceğiz. Şöyle yine yakından göstereyim. Arttırdıklarım yerleri. Diğer tarafta da aynı şekilde. Bakın bu şekil üst üste gelince de böyle çok güzel düşmüş oluyor kolumuz. Evet hanımlar, şöyle hırkamızı hepsini bitirdik. Şöyle şu arka, önler ve iki kolumuz bu şekilde bitirdik. Şimdi dikime geçiyoruz. Nasıl dikeceğim onu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle kollarımızı kenara alalım. En son kolları dikeceğiz. Şöyle hırkamızın arkasını, ön yüzü size doğru gelecek. Ters iç yüzü de masaya doğru. Bakın dışa doğru. Bakın şöyle ön yüzü bize doğru. Diğeri ve bunun da ön yüzünü diğer ön yüzün üstüne
Bu şekilde bakın şöyle her iki ön yüzü birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Üst üste koyuyoruz. Şöyle kenardan dikeceğiz. Onu dikmeden önce şöyle omuzları kapatmadan birleştireceğim. Onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle kenarda ipimizi biraz bırakmıştık fazla. Şimdi iki şişimizi bu da bizim ense bölümümüz. Onu da kapatmadım. Onu da o şekilde yakayı alınca onu da şişin üstüne ekleyeceğim. Bunu ikisini bir alıyorum. Şöyle ucu kalın bir tığımı aldım. İpimiz kalıntı olduğu için tığımız kalıntı olacak. İkisini bakın ters. Bu onun iç yüzü ters. Tersi. Hırkamızın tersi, örgümüzün tersi. Şöyle şimdi kameramı ayarlayıp dikime başlayalım. Evet hanımlar, şöyle iki şişimizi yan yana getiriyoruz. Bakın bir ilmek buradan alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Bir ilmek diğer taraftan alıyorum. Tığımın üstüne ipimi doluyorum. İlmeklerin içinden aldım. Şöyle iki ilmeğimi bırakıyorum. Şunu biraz şöyle gevşek bırakıyoruz hanımlar. İpimiz baya bir gevşek olsun. Bakın burada ipimizin üstüne dolamışız ya. Şişimizin üzerine, ilmeğimizin üzerine ikisini şöyle bir bakın karşılıklı bir şişten bir diğer şişten alıyorum beraber. Şunu tığımın üstündekini yan önümdeki şişin üstüne ekliyorum. İçinden geçiriyoruz bakın. Bir buradan bir buradan alıyorum. Şöyle beraber örüyorum. Onları bıraktım. Şöyle iki ilmeğimi bırakıyorum. Bu ilmeğimi uzattım. Şişin üstüne tekrar koydum. Buradan bir ilmek buradan bir ilmek diğer şişten. İlmeğimi doladım. Şöyle zincir çeker gibi yapıyoruz. Tekrar önümdeki şişe koydum. Tığımın üstündeki ilmeği. Şöyle bir bu şişten bir bu şişten ilmek alıyorum. Beraber şöyle kapatıyorum. Tekrar tığın üstündekini şişin üstüne ekliyorum. Bir buradan bir buradan. Alıyorum her şişimden bir tane. Bu şekilde tığın üstündekini yine şişe aldım. İkisini beraber bakın bu şekilde kapatıyorum. Şimdi kameranın önünde kapatmak biraz daha zor. Bu şekilde bakın böyle bir görüntüsü olacak zincir gibi. Bunu sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıram bakın burada zaten şu omuzu aynı teknikle aynı şekilde bakın kapattım. Ve şimdi bunu bitiriyorum. Yanları dikmesine geçeceğiz. Evet hanımlar şöyle omuzları şöyle birleştirdik. Bakın şöyle göstereyim size. Düzlerin düze tersin terse denk gelmesini dikkat edin bakın. Bu şekilde tersler terslere düzler düzlere omuzdaki. Ona dikkat edin. Ve şimdi yanlarını dikmeye başlıyorum. Şöyle ipimi burada bıraktığım ipim vardı. Şöyle iki katlı iple şöyle yanını dikmeye başlıyorum. Şuradan iğnemi geçiriyorum karşıdan. Bir burada şöyle. Bir karşıdan.
Şöyle diktik. Şimdi buraya gelince lastiğimizi bitirdikten sonra lastiğimiz çok kalın olduğu için o şekilde bu şekilde batırmak istemiyorum. Burada bu şekilde dikiyorum. Üstten değil. Şöyle normal dikişte yaptığımız gibi battığımız yerin yanına hemen batıyoruz. Karşılıklı. Yine aynı şekilde karşılıklı. Ve bu şekilde dikmeye devam ediyorum sonuna kadar. Sonra kolları dikeceğiz. Evet hanımlar, şöyle hırkamızın yanlarını diktik. Gördüğünüz gibi şöyle düzgün bir şekilde dikişimizi yaptık. Her iki tarafını da diktim. Şimdi kolumuzu önce dikiyoruz. Sonra yerleştiriyoruz. Bakın burası kolumuzun ön yüzü. Ön yüzleri üst üste getirip arka yüzünden dikiyoruz. Bu şekilde bir buradan bir karşıdan şöyle batıra batıra önde yaptığımız gibi aynı şekilde bunu da dikmeye devam ediyoruz. Ön yanları nasıl diktiksek aynı şekilde dikmeye devam ediyoruz. Şimdi buraya kadar dikmeye devam edeyim aynı şekilde. Evet hanımlar, şimdi geldik şu arttırma yerlerine. Şöyle ilmek ilmek. Bakın karşılıklı gelen ilmekleri şöyle batıyorum. Bakın burada arttırmamız var. Karşıda da aynı şekilde arttırmamız var. Batıyoruz. Bir ilmek buradan arttırma. Bakın arttırma. Aradaki boşluğa ve son arttırmamıza batıyoruz. İpimiz bittiği yerden şöyle payetli olduğu için payetin içine batınca biraz zor geçebiliyor. Bu şekilde artık dikmeye devam edeceğim. Şu şekil karşılıklı diktikten sonra kola yerleştireceğiz. Onu da size göstereceğim hanımlar. Şimdi bu şekilde karşılıklı ilmeklerin içine batıyorum. Bir buradan bir karşıdan. Geri dönüyorum. Aynı şekilde karşılıklı olanlara. Bu şekilde dikmeye devam ediyorum. Bitirip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle kolu diktik. Şu yanı diktik, bitirdik. Şimdi kolu şöyle ön yüzünü şöyle düz. Bakın dikişimiz hiç belli olmuyor. Bu şekilde kolumuzu düzeltiyoruz. Şöyle dikiş yerinden şöyle ortalıyoruz. Karşı tarafı şöyle tam orta yerini buluyoruz. Şöyle iğnemi buraya batırıyorum. Bakın burası arkamızın ön yüzü. Kolumuzu böyle düz bir şekilde düzelttik. İçine yerleştiriyoruz. Ve arka yüzünü şöyle arka yüzünden dikmeye başlayacağız. Burada kalan ipimi koparmadım. Onunla dikişe devam edeceğim. Burada iğnemi taktığım yeri şöyle, eğer kaybetmediysem şöyle omuza iğneleyeceğim. İğnemi bulayım.
İğnemizin olduğu yere bakın, şu omuzdaki dikişe denk getiriyoruz. Tam orta kısmını şöyle iğneyle burayı bu şekilde sabitliyorum. Dikişimiz daha belirgin olur ve dikişe getirip bakın ters yüzünden kolumuzu düzeltip içine koyduk. Bu şekilde dikmeye başlıyoruz. Dikişe de getirdik. Bu şekilde bunu hepsini dikeceğim, birleştireceğim. Bu şekilde bakın, bu buraya, bu buraya, bu şekilde dikip bitirip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle kolları diktik. Bu şekilde. Her iki kolunu da taktım. Şimdi yaka kısmına geldik. Şu lastikten başlayacağım. Hepsini çarpa sara şöyle hepsine ilmek alacağım. Her iki tarafına önler. Şu yakadan hepsinden ilmek alıp ters düz öreceğim. Şimdi buradan başlayarak yakaya başlıyoruz. Evet hanımlar, şöyle yaka dedim, ön lastiği, ön pati. Buradan başlayarak önünden alacağım ve gide gele lastik öreceğim. Ben yaptım, siz yapmayın, kolları takmayın. Takmadan önce lastiğinizi örün ki daha hafif olacak. Bakın, ilk ilmekten şöyle şişimi batıyorum. İlmeğimi şöyle çıkarıyorum. Şurayı bağlayacağım. Şöyle düğüm atıp açılmasın diye sağlamlaştıracağız. Tek tek şöyle batıp ilmek alacağım. Şu ipimi de içinde yürüteceğim. Şimdi şöyle ipin içine alıyorum. İpimiz iki katlı. Bütün lastiklerimizi iki katlı iple yaptığımız için sade ip kullanıyoruz. Pullu, payetli ip kullanmıyoruz lastiklerde. Şöyle ipi içinden geçiriyorum. Bakın, iplerim iki katlı. İki iple bakın şöyle ilmeklerimi çıkarttım ve aynı şekilde şöyle tek tek buradaki diğer ipimizi de şöyle içinden geçiriyoruz. Onunla beraber ilerletiyorum. Tek tek şu ilmeklere batıyoruz. Önde ördüğümüz ilmeklerin içine batıyoruz. İlmek alıyoruz. Payetli olduğu için ipimiz takılabiliyor. Daha önce ördüğümüz ipimiz tabii ki bu değil. Bu şekilde ilmeklerimi hepsini bakın, hepsini alacağım. Şöyle geçireceğiz. Yaka şu arkaya gelince bunları da zaten diğer şişten bu şişimize geçireceğiz. Şimdi hepsini ilmek almaya devam ediyorum buraya gelene kadar.
yaka kısmına şu sırta gelene kadar. Enseye gelene kadar. Evet hanımlar, şöyle hırkamızın bir önünü hepsini bu şekilde şişe geçirdik. Misilyanı şişimize, şu omuzda zaten bunu bırakıp bunu örmüştük. Burada da 1 2 3 4 5 tane aldım. Şöyle ve şimdi burada kalanları diğer misinaya, bu ince misina olduğu için 5 numara misina bir tane olduğu için bu şekilde şimdi bunu buraya geçirip diğer tarafta da aynı şekilde alacağız. Aldığınızda ilmeklerinizin her iki tarafın, önlerin sayıları aynı olmasına dikkat edin hanımlar. Benimki önler 108 ilmek oldu. Diğer tarafta da 108 ilmek olmak zorunda, eşit olması için. Ona da dikkat edelim. Şimdi bu şekilde bunu da bu misineye geçireceğim. Bunu bu şekilde hanımlar örerek devam etmem lazım. Onu unuttum. İpim geride kaldı. Şimdi bunu burada örüp devam edeceğim. Evet hanımlar, şu diğer ince şişimin üstünde olan şöyle ensemizdeki ilmekleri düzü düz, tersi ters öreceğim. Bu şekilde diğer şişe geçireceğiz çünkü ipimiz burada. Şöyle elim Selanik'e alıştığı için o biraz geçene kadar zorlanabilirim. Bu şekilde hepsini geçirip diğeriyle devam edeceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde şişimize geçirip geliyorum. İpimizin burada kalmaması için burayı örüp de geçiyoruz. Evet hanımlar, bunları ördüm, bitirdim. Burada yapmamız gereken şu dikişe kadar şu arkayı, enseyi örmüştüm ya. Burada da ben 5 tane ilmek almıştım. Diğer tarafta burada da 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmek aldım ve burada da aynı şekilde tek tek şöyle ilmeklerime batıp ilmek alıyorum. Bu da diğer taraf 108, bu tarafta aynı şekilde 108 olmak zorunda. Şimdi hepsini misinama geçirip geliyorum. Evet hanımlar, şöyle ilmeklerimi hepsini şişime taktım. Bu tarafta yine 108 ilmek. Aynı şekilde eşit bir şekilde ilmeklerimizi aldık. Şimdi zorla misinanın üstüne sığdırabildim. Şöyle örmeye başlıyorum. Bir ters bir düz öreceğiz. Kaç santim öreceğimi bilmiyorum hanımlar şimdilik. Şöyle bunu düz örüyorum. Düzle başlıyorum. İlk ilmek olduğu için şöyle örmek istiyorum. Bir ters bir düz. Bu şekilde hepsini öreceğiz. Düğme yeri açıp açmayacağım onu da bilmiyorum. Eğer açarsam onu da sizinle paylaşacağım. Gelin kızıma yapıyorum, ona soracağım, eğer istiyorsa açarım. Açarsam onu da sizinle paylaşırım. Eğer açmazsam da zaten paylaşmayacağım. Bitene kadar artık git gel kaç santim öreceğimi de zaten sonunda size söyleyeceğim. Beraber ölçüp göreceğiz kaç santim ördüğümü. Ben şimdi bu şekilde bir ters bir düz öreceğim. Hepsini aynı şekilde git gel yapacağız ve sonradan artık kaç santim olduğunu, yeterli olduğunu düşündüğümde bitirip kesimini yapacağız. Şimdi bu şekilde git gel yapacağız.
Şöyle bakın yuvarlak bir şekilde misinanın üstünde olduğu için bu şekilde. Ben şimdi öreceğim. Bir tersleri ters, düzleri düz. Şu lastiklerde olduğu gibi bu lastiğin aynısını öreceğiz. Bu şekilde örmeye devam edeceğim, öreceğim. Bitirince beraber olacağız inşallah. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmını yaptım. Bitirdim. Şöyle göstereyim size. Evet hanımlar, bu şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. 5 santim olmuş oldu. Şimdi bunun kesimini yapacağız. Şöyle 1, 2, ikisini bir alıp şöyle örüyorum ben. Şöyle bunu biraz sıkıp ondan sonrasını şöyle çok bol da bırakmayacağız, çok sık da bırakmayacağız. Yapmayacağız. Şöyle. Bakın ilmeğimi tekrar diğer şişe alıyorum. İkisini bir örüyorum. İlmeğimi diğer şişe aldım. İkisini bir örüyorum. Bu şekilde kapatıyoruz. Bakın. Çok gevşek de bırakmayalım, çok sıkmayalım. Şöyle kararında bir şey olsun. Kesimlerimiz hanımlar. İlmeklerimizi kestiğimiz. Ve bu şekilde hepsini kapatacağım. Bitirip geliyorum. Hırkamın son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Bunu bu şekilde hepsini kapatıp geleceğim. Evet hanımlar, şöyle ön lastiğimi kapattım. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size. Muhteşem bir hırka oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle dediğim gibi salaş bir hırka yaptım ben. Şöyle bu da açılacak. Şöyle geniş. Kolları da bu şekilde kol olduğu için şu anda böyle biraz kendini toplamış durumda. Şöyle görünüyor. Daha ince görünüyor ama baya bir geniş salaş bir hırka. Şöyle daha size daha yakından göstermek istiyorum. Onun için kameramı ayarlayıp geliyorum. Şöyle daha detaylı göstereyim size. Yaka kısmı bu şekil. Şöyle pırıl pırıl payetli abiye ip deniyor buna. Abiye bir hırka yaptım. Gerçekten çok da güzel oldu. Çok beğenerek ve severek yaptım bir hırka. Umarım size de faydalı olmuşumdur. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın hanımlar. Abonelikler ücretsizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.